50'ye yakın ülkeyle buradan ihracat yapıyoruz. Türkiye'den ihracat yapıyoruz. Yani burada üretiyorsunuz ya buradan Buradan bir ülkeye. ve buradan birçok ülkeye, Amerika'nın içerisinde dahil olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bir enstrümanı çalmam gerekiyor. Konservatuvarda bir enstrüman çalmanız lazım. Tamam. Ben de madem kanun yapıyorsam kanun çalsam çok daha iyi olur, faydalı olur diye düşündüm. Konuşmak gerekirse bizim hiç aklımızda olan bir bölge değildi burası. Benim kartta başvuralım çok istedik açıkçası. Ben çok istedim. İlk başvuruda mı çıktı bu? Evet. Ya çıktı, nasip oldu. Biz de şaşırdık açıkçası. Ama tabii Covid olunca biraz endişelendik. Nasıl olur, ne olur, ne biter diye. Tabii buraya gelmek kolay olmadı. Sonra zamanımız çok dardı. Bir an önce buraya gelip o green card sürecini başlatmamız gerekiyordu. Evet. Kart elinize almanız gerekiyor. Evet, yani size çünkü geçici bir vize veriyorlar ve o vizeyle ilk girişinizi yapıp o süreci başlatmanız gerekiyor. Bir araba almıştım, arkadaşımın eline bıraktım. O arabayla bir seyahat edelim, nereye gideceğiz, ne yapacağız diye karar verelim dedik. Bilgiyi de aldım hemen. Orada işte Florida'ya giderken eyaletlere uğradık, işte şehirlere uğradık, West Palm Beach'e falan geziyoruz böyle deli gibi. Nerede yaşarız falan diye karar vermeye çalışıyoruz. Tampa'ya gidiyoruz, Boca Raton'a gidiyoruz, West Palm Beach'e gidiyoruz. İşte Orlando'da bir hafta kaldık, Miami'ye gidiyoruz. Atlanta'ya bile gittik yani orada. Balıkta hem bizim de var. Öyle mi? Aslında Pavlukla orada yakın Kaliforniya'ya. Özellikle son zamanlarda öyle oldu. Yaşadığımız yer Loudoun County diye geçiyor. Evet. Ve burası da Amerika'nın en zengin county'si diye geçiyor. Yani Loudoun County birinci diye geçiyor orada. Yani biz bunu bilmiyorduk. Biz bunu bilerek gelip burada yaşamadık. Ve bir enstrüman onlar için, bir icracı için bir enstrüman yeni bir başlangıç olur her zaman. Amerika'da gerçekten yaşayabileceğiniz kaliteli yerlerden bir yer. EMI Talks'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. İbrahim Avcı yüzünde. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş bulduk. Nasıl biz hoş bulduk öyle söyleyeyim ben. Teşekkür ederiz. Şu anda ofisizdeyiz herhalde. Evet, burası benim ofisim. Bizim şeyde Çalı Garaj'da atölyem var. Evet. Ondan sonra çalışmalarımı burada. Aslında henüz tamamlanmadı ama birkaç eksiği var. Buraya bir stüdyo, aynı zamanda bir müzik stüdyosu haline getirmeye çalışıyorum. Zaman buldukça. Çok Yani biraz sefa getirdiniz, hoş geldiniz. çok seviyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimdi İbrahim Avcı? Tabii ben 1984 yılında Diyarbakır'da doğdum. Adım Halil İbrahim Avcı. Halil ismini burada kullanmaya başladım. Çünkü burada hani buraya ilk geldiğimde işte first name, last name diye geçiyor. Evet, tamam. İlk isim hep kullanılıyor. Aslında beni İbrahim Avcı olarak bilirler. Daha çok kendi işim, kendi alanımdaki insanlar. Ee, Diyarbakır'da 2000 yılına kadar Diyarbakır'da doğdum, büyüdüm. 2000 yılından sonra ailecek İzmir'e yerleştik. Öncesinde yerleşmeden birkaç yıl önce ablam Ege Üniversitesi'ni kazandı. Evet. Ve ailem bir karar aldı onun yanına gitmeye ve oraya taşınmaya, onu yalnız bırakmaya. Bu sebepten ötürü oraya yerleştik. Yani 2000 yılından sonra işte benim artık başka bir hayatım olmaya başladı İzmir'de. Çok başka yerler çünkü. Yani doğu yakasından batıya, başka kültür, başka bir kültür, başka bir lehçe diyeyim daha doğrusu. Her şey çok başkaydı. Yani o süre zarfına kadar birçok şey yaşandı tabii. Peki yani müzikle ya da birazdan geleceğiz kanunla buluşmanız o zamanlar mı yoksa Amerika'ya geldikten öncesi sonrası benim oldu? kanunla tanışmam aslında ya tesadüf demeyeyim ama vesile diyeyim. Şöyle, ben sporla ilgileniyordum. Futbol oynuyordum. İzmir'e geldikten sonra işte spor akademisi sınavlarına falan hazırlanmaya başlamıştım. Bazı sebeplerden dolayı o spor akademisini sürdürememek kararı aldım. Çünkü hem ailevi sebepler hem de finansal sebepler diyelim. Sonrasında o süreçte de benim ablam kanun icracısı aynı zamanda. Ayşe Avcı. Kendisi işte eniştemle o zamanlar işte evli, eniştem de kanun yapımcısıydı.
Aile aslında. Evet. Yani şöyle oldu işte ben tabii artık sporla ilgili aktivitelerimi gerçekleştirmemeye karar verdikten sonra annem vesile oldu. Dedi işte boş durma git eniştenin yanına sağ olsun o da kabul etti beni. İşte oraya giderken oranın eniştemin atölyesinde işte kendimi denedim. Bir şeyler oldu falan. Böyle bir yeteneğim, Gördünüz orada. ya aslında böyle bir yeteneğim olduğunu keşfetti herkes. Ben de, ailem de. Çünkü ben müzik kulağımın olduğunu keşfettiler. Daha sonra işte konservatuvara hazırlan dediler. Yani yardımcı oldular. Ben de tabii hoşuma gitti. Farklı bir Tabii ki. meslek edinmeye karar verdiğim gibi bir şey oldu böyle. Tabii gençtim o zamanlar. Yani çok erkendi benim için işte 19-20 yaşlarım falan. Evet. Yani insanın enerjisi de çok yüksek oluyor o dönemlerde. Şu an 42 yaşındayım ama o dönemler böyle bir gözümün önünden böyle bir geçti de. Şeyi başardığınızı görüyorsunuz bütün. Yani evet çok çalıştım çünkü hani vesile oldu. Sonra yapabilir miyim yapamaz mıyım derken ya buralara kadar geldik. Tabii o süreçte bayağı bir şey de yaşandı yani. Tabii ki. Amerika'ya ne zaman gelmiştiniz? Biz Amerika'ya 2021 yılında Hı hı. geldik. Bize Green Card çıktı. Lottery'den. Tesadüfen. Evet. Aslında gelişimiz biraz stresli oldu çünkü o zamanlar Covid dönemi Öyle denk mi? gelmişti. Amerika'da bir yönetim değişikliği falan oldu işte. Trump o zamanlar vardı. Biden geldi. Ondan sonra o süreçte Trump e, tam dolayı bir de Covid'den dolayı Türkiye'de bütün konsolosluklar kapalıydı ve bizim de artık fiscal yıl dedikleri o lottery'de belli bir süre var. O süreye kadar artık bir interview alırsanız eğer ancak o zaman gelebiliyorsunuz green card'ınız Yoksa yanlış alabiliyorsunuz. oluyor da. Yoksa yanlış oluyor. Bize son dakikada artık yönetim değişince tabii konsolosluklar açıldı. Şans eseri. Şanssız. Gelebildik yani. Case'imiz de biraz düşüktü. Yani alan dediği olur diye derler ya. Öyle bir şey oldu yani. Nasip oldu geldik. Peki burada şu an neye uğraşıyorsunuz? Aslında biraz görüntü alacağım ben zaten. Hı hı. Atölyeden de belki bahsedebilirsiniz. Ben burada kendi işimi yapıyorum. Kanun yapıyorum. Aynı zamanda Türkiye'de de işimizi sürdürüyoruz, devam ediyoruz, üretimlerimize devam ediyoruz. Orada çok değerli 2 tane ustamız var. Ustalarımız atölyelerinde şirketimin adı altında çalışma arkadaşım olarak hepsi faaliyetlerini sürdürüyor. Ben de operasyonel işlemleri ve aynı zamanda özel işlerimi burada sürdürüyorum ve 50'ye yakın ülkeyle buradan ihracat yapıyoruz. Türkiye'den ihracat yapıyoruz. Yani burada üretiyorsunuz ve buradan Buradan bir ülkeye ve kalan birçok ülkeye, Amerika'nın içerisinde dahil olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretim tabii yani bu niş bir iş, butik bir iş. Ve biz tamamen profesyonel olarak çalışıyoruz. Hem Türkiye'den burada ben kendi şahsım. Böyle olunca tabii böyle bir fabrikasyon gibi müzik aleti yapımcılarının büyük fabrikalarından çıkan Yani üretimler gibi olmuyor. Tamam. el emeği tamam olduğu için Biraz böyle daha limited, daha bir limitli adette çıkıp üretiliyor ve insanlara sunuluyor. Hani daha çok böyle şöyle söyleyeyim. Ben burada insanların kişiselleştirilmiş enstrümanlarını daha çok yapıyorum. Bir profesyonel ya da normal bir icracının isteklerine göre hareket edip dizayn ediyorum ve üretiyorum. Aynı zamanda kendim proje üretiyorum. Yeni enstrüman tasarlıyorum. Enstrümana daha ileriki seviyelerde ne kadar daha faydalı olabilir diye yapımcı olarak onlarla ilgili çalışmalar yapıyorum. çok güzel. O zaman kanunların aslında farklı tasarımları oluyor. Oluyor. O Evet. tasarımları aynı zamanda siz düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz, Aynen öyle, planlıyorsunuz. evet. Asıl yaptığınız iş bu. Ama diğer yandan ben de çalıyorsunuz da. Aynı zamanda da çalıyorum. Ama tabii yani Ön planda işin- tutmak istemiyorsunuz belki ama ya ön planda tutmak istemekten ziyade oraya evrilmiyor. Çünkü daha çok yapımla uğraştığım için orada pek zamanım olmuyor. Yani müzik işiyle uğraştım. Aslında müzik yaptım. Ve bu benim işimin bir parçası. Yani kendi yaptığım enstrümanı konservatuvarda
çalmaya karar verdiğim için yani en başta karar verdim ve ona göre yolumu çizdim. Bu yolu ilerlerken de müzik yaptım. Ya müzik hangi enstrümanı çalmam gerekiyor? Konservatuvarda bir enstrüman çalmanız lazım. Tamam. Ben de madem kanun yapıyorsam kanun çalsam çok daha iyi olur, Evet. faydalı olur diye düşündüm kendime. Ve bu doğrultuda ben de kanun çaldım. Ama tabii dediğim gibi öncelik vermiş olduğum alan yapımcılık olduğu için müzik de tabii onun bir parçası olarak bana yardımcı oldu. Peki bir kanunu tasarlamak ayrı bir süreçtir belki ama yapımlar geçtiği zaman ne kadar sürenizi alıyor sizin ya da e, Yani şöyle birebir tam olarak bir enstrümanla uğraştırdığı zaman bu biraz değişiyor. Yani süresi nasıl bir enstrüman tasarladığınıza göre değişiyor açıkçası. Normal basit bir enstrümanı sadece o enstrümanla uğraştığınızda bir hafta 10 günlük bir süre içerisinde tamamlayabiliyorsunuz. Ama tabii biz yani daha doğrusu ben yapımcı olarak kendim bir şeyim var. Nasıl anlatayım? Bir yapım var. Bir sürecim var. Bir bir prosesim var. takviminiz Evet. belki bir Yok yani işte yani o yapıyı oluştururken bir sürecim var benim. O süreç kendimce yaratmış olduğum bir süreç ve o süreç doğrultusunda sadece bir enstrüman değil de birkaç enstrümanla bir arada başladığım için hani onun tamamen süresini birebir söylemek çok mümkün değil ama yaklaşık olarak dediğim gibi bir haftalık 10 günlük bir süre alıyor. sanattan bahsediyoruz aslında. Bir şey Evet. alıp bir araba üretmek. Aslında araba üretmek bir sanattır ama üretim, yani production dediğimiz değil. Evet. Sizin yaptığınız olay nasıl kanunu çalmak bir sanatsa onu üretmek de bir sanat aslında. Tabii evet çünkü çok fazla e, dal var aslında. Yani kanun yapımının içerisinde, daha doğrusu müzik aleti yapımının içerisine giren matematik, fizik, bazen kimya kullandığınız malzemelere göre yani birçok dal var aslında ve bilim gibi. Algoritmalar var. Bunların sonucunda bir bütün haline geliyor ve ortaya çok eşsiz bambaşka bir şey çıkıyor. Evet. Bu bütün aslında müzik aleti yapımıyla ilgili Evet. aynı bir süreç yani çünkü. Bir bağlamayı yapan için de belki. Tabii yani hangi enstrüman olursa olsun ham maddeyi yani ham malzemeyi tamamen can veriyorsunuz. Evet. Ve bunu yaparken de birçok bilim dalından, ana dallardan yardım alıyorsunuz. Aslında kendinizi yapımcı olarak çok fazla geliştirmeniz gerekiyor bazı konularda. Her şey bir bütün haline geldiğinde zaten ortaya kişilere göre ya mükemmel ya da orta düzeyde ya da düşük düzeyde ürünler çıkıyor. Kişilere göre işte hitap ediyorsunuz bu konuda. Peki öğrenmek isteyen esasında iki soru olacak bununla ilgili. Biri çalmayı öğrenmek isteyenler için bir eğitim, bir şey düşündünüz mü, verdiniz mi? İkincisi de yapmak isteyenler. Çünkü dedik ki bu da bir sanat. Belki bu bir sektör için bir katkı olabilir mi sizin vereceğiniz eğitimler? Ya açık konuşmak gerekirse müzik eğitimiyle ilgili ben 2024 yılında İzmir'de konservatuvarı kazandım. Ege Üniversitesi e, Türk Müzikisi çalgı yapım bölümünü kazanmıştım. 2009 yılında mezun olduktan sonra o zamanki yönetimdeki değerli hocalarımız bana okulda kalmak ister misin eğitimci olarak diye teklifte bulundular. Dönemin rektörüne kanun enstrümanı yaptım. Eğitimler verdim o değerli rektöre. Sonrasında tabii olur dedim. Yani bir structure koydular önüme daha doğrusu. Ve ben de o koydukları teklif üzerine kanun yapımı bölümü yoktu çünkü o dönemlerde. Ve ben oraya hani senaryo şuydu. Ben orada yetişmiş bir öğrenci olarak mezun olduktan sonra orada bir kanun yapımı bölümü kurulacak. Ve ben de orada eğitimci olarak devam edecektim. Hoca olarak. Nitekim kabul ettim. Ona göre çalıştık. Ve ben 2 yıl orada görev yaptım. Yani eğitimciliğin nasıl bir şey olduğunu aynı zamanda öğrencilikten sonra Evet. öğrenmiş oldum. Gözlemlemiş oldum. Tabii orada bir yol kesişimi oldu. Çünkü
her ikisini bir arada götürmek, ya insanın hayalleri oluyor. Gerçi Kolay. sen ne yapmak istiyorsun? Bir yol çiziyorsunuz ya kendinize hayatınızda. Haliyle o yolu çizerken bir karar vermeniz gerekiyor. Sen icracı mı olacaksın? Eğitimcilik yolunda, yoksa yapımcı mı olacaksın diye. Benim yapımcılık tarafım biraz ağır bastı. Hayallerim vardı, yapmak istediklerim vardı. Dolayısıyla orada bir yol kesişimi olunca ben tabii hani eğitimciliği bırakıp askerlik görevimi yapmak için istifamı sundum okula. Sonrasında döndüğümde kendi işimi, kendi şirketimi, kendi faaliyetlerimi göstermek için start verdim. Çok Müzik eğitimi aslında düşünmüyorum. Ama yardımcı olmak tabii ki de çok bu işe gönül vermek isteyen insanlar olursa hem çalmaya hem yapmaya Hı hı. yardımcı olmak isterim. Ama yapımla ilgili şunu söyleyebilirim. Bu işi öğrenmek çok da kolay değil. Neden? Hı. Kendinizi adamanız gerekiyor. Bunu bir meslek olarak görmeniz gerekiyor. Bir hobi olarak yapabileceğiniz bir iş değil. Hobi olarak ne yaparsınız? Gelirsiniz, ağaçlara dokunursunuz, kendinizi iyi hissedersiniz. Ama işin içine detaylar girdiğinde, ağacı şekillendirmek girdiğinde bu tamamen sizin Evet. hani tamamen şey olması lazım. Yani bir konsantrasyonun olması gerekiyor ve tamamen bir de el hakimiyetin, el yeteneğiniz olması gerekiyor. Bu çok başka bir iş. O yetenek var mı yok mu öyle kontrol Evet. etmesi gerekiyor. Tabii onu hani bir test etmek gerekiyor. Ona zaman ayırmak gerekiyor. Çalmak isteyenle ilgili şundan dolayı sordum. Yani şu an Amerika'da DMV bölgesindeyiz, Virginia'dayız. Hı hı. Buralarda kolay bulunmuyor. Mesela biri kanun çalmayı çok seviyorsa Evet. ve yeni öğrenmek isteyecekse kolay bulunmuyor yani. Evet. Türkiye'de belki bir ustasını İstanbul'da bir yerde bulmaya çalışabilir ama ondan dolayı sordum yani. Belki yardımcı olabilirsen. Ya tabii ki de yardımcı olabilirim tabii ki de. Yani Instagram hesabınızı gerçekten paylaşırız. tabii gerçekten isteyen birileri olursa elimden geldiğince yardımcı olurum. Hatta bazı burada ben Amerika'ya çok fazla enstrüman yaptım. Burada çok fazla şey var, müzisyen var. Yani diğer bölgesinde değil sadece. Genel anlamda birçok eyalette benim müşterilerim var. Ve hepsiyle de aktif olarak görüşüyorum. Tabii çoğu yabancı. Ama hani gerçekten de yani gerçekten istiyorsa, gönül verecekse ve devam edecekse tabii hemen enstrüman alarak değil de önce bir test etmek lazım. Bir başlamış birazcık kulağı var mı yok mu? Boşuna zaman harcamamak gerekiyor. Çünkü kolay bir enstrüman değil açıkçası. Tabii ki. Bir yandan da terapi olarak görüyor musunuz çalarken? Mesela siz başka yerde çalmıyorsunuzdur belki ama kendiniz yaptıktan sonra bazı dönemlerde sırf terapi olarak Ya tabii canım, ben hani test aşamasındayken çok fazla aşırı neşir oluyorum enstrümanla. Yani bir yapımcı gözüyle baktığım için aynı zamanda. Şimdi o enstrüman yani sonuçta bir icracıya gidecek. Ben de bir icracıyım. Ve o icracıya gitmeden önce benim elimden geçmesi tamamen aslında o icracının büyük bir şansı. Sonuçta ben hani kendimce orada eğer ki bir problem görüyorsam ona müdahale edip Evet. oraya daha sağlam bir şekilde enstrümanı gönderebiliyorum. Bu aslında büyük bir şans yani karşı taraf için. Haliyle tabii bu durumda e, karşı tarafın hani daha doğrusu dediğim gibi o potansiyeline bağlı. Yani keyif tabii ki de çok büyük bir keyif yani. evet. Ama hani şöyle söyleyeyim. Benim içimde yanan şey müzik değil açıkçası. Ha, yapabilir miyim? Oturup sırf onunla haşır neşir olursam. Böyle konsantreyi Tabii onun ona yayılmanız çünkü ikisi gerçekten ayrı dallar. Aslında birbirine iç içe ama çok başka dallar yani. Evet. Çok fazla konsantre olmanız gerekiyor. Ama keyif alıyor muyum? Tabii alıyorum ama bir yandan da business olarak baktığınızda çok da keyifli olmayabilir Evet. açıkçası. Yani bu işin içinde değil de dışarıdan bir insanın alabileceği keyiften çok daha az keyif aldığını söyleyebilirim. Peki burada özellikle yabancı dediniz az önce. Daha çok yabancılar mı tercih ediyorlar kanunu? Ya şöyle, Amerika biliyorsunuz çok Her şey çeşitliliği olan bir ülke. Her ülkeden insanlar var. Şimdi bizim enstrümanımız açıkçası birçok kültüre hizmet ediyor. İşte Perslere hizmet ediyor. İranlılar kullanabiliyor.
Ermeniler kullanıyor. Middle East dediğimiz Orta Doğu bölgesinde birçok ülke kullanıyor. Biz kullanıyoruz, Yunanlılar kullanıyor. Ya kullanıyor da kullanıyor. Evet. Birçok Türk'le bağlantılı, Aynı coğrafyada. Osmanlı'dan, evet, Osmanlı'dan gelen Türk bağlantılı birçok kültür bu enstrümanı kullanıyor. Farklı versiyonlarda kendi müziklerini evirerek çeşitli bir şekilde kullanıyorlar. Şimdi tabii büyük bir kültüre hizmet ettiği için o kültürden insanlar da Amerika'ya, biz nasıl geldiysek buraya, Tabii. o kültürden insanlar da buraya geliyor. Ve burada hani o kendi müziklerini yapmak istiyorlar. Haliyle daha benim Türkiye'deyken tanışıp iş yapmış olduğum insanlar buraya geldikten sonra da hala aktif olarak onlarla görüşmem, onlarla konuşmam. Güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Bir de onlar çok mutlu oldular. Çünkü burası çok uzak bir ülke. Haliyle enstrümanı buradan Türkiye'ye yollayıp bir tamiratı olsun, bir bakımı olsun zor oluyor. İletişim zor oluyor. Ama burada çok kolay oldu şimdi o insanlar için açıkçası. Ve hepsi çok mutlu oldular buraya geldiğim için. Onlar için büyük bir şans. Tabii çok şey yapıyorlar hani çok dediğim gibi çok fazla kültürden insan olunca Amerika'da şeyleri de sayıları da bayağı Evet. fazla açıkçası. Kendi müziklerini yapıyorlar dediğim gibi. Hala da aktif görüşüyoruz yani o insanlar. Çok güzel. Biraz DM'e gelelim. Siz ilk gelişinizde buraya mı geldiniz? Virginia'ya mı geldiniz? Bu Amerika'nın başka bir yerini düşündünüz mü? İlk gelişte yani insanlar geldi New Jersey'ye gideyim, New York'a gideyim işte daha çok Türk nüfusu var diye düşünüyor. Ya da işte Miami çok mesela meşhur Evet. Türkiye'de sıcak diye. Açık konuşmak, Virginia nereden çıktı mesela? açık konuşmak gerekirse bizim hiç aklımızda olan bir bölge değildi burası. Biz ilk eşimle beraber 2017 yılında balayına New York'a geldik. Orada bir arkadaşımız sağ olsun bizi misafir etti. Orada vakit geçirdik. Sonra hoşumuza gitti. Yani New York biliyorsunuz yani. New York sonuçta zaten. dünyanın en Okudum oradaydı ben oradan biliyorum. Ya, öyle mi? Tabii. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Herkesin bildiği bir yer. Evet. Ve herkesin hayatının bir kısmında orada biraz vakit geçirmek istediği bir yer. Tatil de olsa, ne şekilde olursa olsun vakit geçirmek Evet. istediği bir yer olduğu için biz de orada bir 15 günlük bir vakit geçirdik. Hoşumuza gitti. Bu yani Amerika çok değişik bir Evet. yer. Yani bütün düzeni farklı, evler farklı. Yani biz Türk olarak görmediğimiz Daha birçok şeyi güzel. burada görüyoruz. İlk burada gelip gördüğümüzde bir de benim değil de eşimin ilk yurt dışı çıkışıydı galiba. Hani geldik gördük burayı başka bir yer falan dedik. Sonra sonrasında da biraz daha hani vizeyi almışken Evet. start edişlerine biraz daha Evet. şey yapalım dedik. Hani bir verelim. 2019'da North Carolina'da bir arkadaşım vardı. Onun evine geldik. Çocukluk arkadaşım. Onlar bizi sağ olsun misafir etti. Orayı gördük. Oradan tabii arabayla bu sefer Miami'ye, Florida taraflarına geçtik. Gittik oraları gördük. Meşhur yerler ya. Gezdik, dolaştık falan. Bunlar daha buraya gelmeden önceki Heyecan öncesi. Tabii. Onu merak ediyorum. Daha buraya yerleşmeden Evet. önceki seyahatlerimiz. Ayber'in kart yok ortada. Yok Sadece da tabii. Daha hani bu seyahatlerden sonra karar veriyoruz. İşte buralara gelelim, buraya yerleşelim falan filan derken. Neyse işte North Carolina'ya geldikten sonra oradan Florida arkadaşımla geçtik. Miami'yi gördük işte West Palm Beach falan. Çok güzel yerler. Hoşumuza gitti. Çok değişik yerler. Sonra döndük tekrar Türkiye'ye. Bu sefer eşimle dedi ki vizemiz var. Hadi bilet bakalım. Bir de bir Los Angeles taraflarına bir gidelim bakalım dedik. Bir de gittik oraları gördük falan. Ya bambaşka yerler yani. Aynı ülke içerisinde çok başka yerleri. Evet. Çok değişik tatları görüyoruz. Çok değişik yani. Farklı bir şey. Yani deneyim. Sonrasında da oluştu ya. tabii. Sonrasında biz hani bir de tek başımıza bir Miami'ye bir daha bir gidelim mi derken Covid patladı. Tabii biz en sonki seyahatimizden sonra eşimle hani acaba Türkiye'ye yerleşsek mi diye sürekli birbirimize konuşuyorduk. Nasıl olur, nasıl biter? Green Card'da başvuralım dedik. Çok istedik açıkçası. Ben çok istedim. İlk başvuruda çıktı bu. Evet. Tek şart. Tek şart. Yani ama şöyle söyleyeyim. Hani ben şuna inanıyorum. Ya bir şeyi çok istiyorsanız ve oraya doğru enerjinizi veriyorsanız ona inanıyorum ben ya. Çünkü hani yaşadım yani onu. Öyle olunca tabii ya çıktı nasip oldu. Biz de şaşırdık açıkçası.
Ama tabii Covid olunca biraz endişelendik, nasıl olur, ne olur, ne biter diye. Tabii buraya gelmek kolay olmadı. Sonra biz buraya gelelim dedik. Çünkü zamanımız çok dardı. Bir an önce buraya gelip o Green Card sürecini başlatmamız gerekiyordu. Evet. Kart elinize almanız gerekiyor. Evet, yani size çünkü geçici bir vize veriyorlar ve o vizeyle ilk girişinizi yapıp o süreci başlatmanız gerekiyor. Biz geldik Ekim'in sonunda 2021 yılında. Bir geldik, bir bakalım nerede yaşarız, ne yaparız, ne ederiz. Çünkü benim burada çok fazla tanıdığım var. Yani her eyalette birileri var. İşte Orlando'ya gittik. Orada bir Mısırlı bir arkadaşım var. Aynı zamanda müşterim. Kendisi evini açtı. Orada bir hafta kaldık. Çok güzel. Evet. Orayı gördük. Epey görmüşsünüz yani farklı Evet. farklı yerleri. Orayı gördük. Yani oraya giderken tabii şöyle. İlk North Carolina'ya geldik. Çünkü ben bir araba almıştım. Arkadaşımın eline bıraktım. O arabayla bir seyahat edelim. Nereye gideceğiz, ne yapacağız diye bir şey yaptık. Hani karar verelim dedik. O arabayla ehliyeti aldım hemen. O arabayla hemen seyahat ettik. İşte Evet. bir tek abi Florida'ya gittik. Yani bayağı bir yol yaptık. Orada işte Florida'ya giderken eyaletlere uğradık. İşte şehirlere uğradık. West Palm Beach'e falan. Geziyoruz böyle deli gibi. Nerede yaşarız falan diye karar vermeye çalışıyoruz. Tampa'ya gidiyoruz. Boca Raton'a gidiyoruz. West Palm Beach'e gidiyoruz. İşte Orlando'da bir hafta kaldık. Miami'ye gidiyoruz. Atlanta'ya bile gittik yani orada. Atlanta'ya bizim de var. Öyle mi? Yani gittik, gezdik. Sonra benim burada bir arkadaşım var. Aynı zamanda kendisi kanunu da çalıyor, İmran. Görüşürken bana bir de gel burayı gör dedi. E, Nasıl, ne dedi bir bak, karar verirsin. Çünkü burada dedi 3 eyalet iç içe yaşıyor. Evet. Güzel bir bölge. Washington DC var. Şehir hayatını özlersen oraya gidip vakit geçirebilirsin. Sana iyi gelebilir. Sonra tamam dedik. Geldik. Eşimle beraber burada vakit geçirdik. İşte burada gezdik, ne yapabiliriz, ne olur. İşte DC'ye gidiyoruz, buraya geliyoruz, buraları geziyoruz, her yeri geziyoruz. Aslında o da bana çok yardımcı oldu, gezdirdi bizi. Vakit harcadı sağ olsun. Sonra işte sana elimden geldiğince yardımcı da olabilirim dedi. Ben de çok teşekkür ederim dedim. Sonra biz bir döndük. Sonra oturduk eşimle beraber, önümüzde bir zaman vardı. Bir süreç Nisan ayına kadar. O süreçte ne yaparız, ne ederiz, nerede yaşarız? Karar vermek Oturup düşündük. Ve burası için karar kıldık. Geldik, burada başlayalım dedik. Aslında Orlando'da mı, burada mı yaşayalım diye iki şehir arasında kaldık ama burayı tercih ettik. Hani arkadaşımın da yardımını e, düşünerekten. Daha doğrusu arkadaşlarım vardı yani, buraya da yakın New York'ta da arkadaşlarım vardı. Onlar da buranın güzel olduğunu İyi ki olmuş diyor musunuz? Tabii biz burayı seviyoruz artık. Burası bizim Yoksa olması. keşke belki de Los Angeles'ı beğendim. İşte California'yı beğendim. Ya bizim ailemizde aslında Los Angeles gibi yerler vardı. San Diego ve Los Angeles. O bölgelerde yaşamak istiyorduk. Özellikle eşim çok istiyordu oralar. Havası olsun. Ondan sonra işte biraz daha şehir hayatı diyeyim. Nasıl Evet. diyeyim? Biraz daha suya yakın. Biz çünkü İzmir'den geliyoruz. Haliyle öyle olunca İzmir'de suya çok yakın yerde yaşıyorduk. Onu görmek istiyor insan. Eşim özellikle. Öyle olunca tabii biz orada yaşamak istedik ama nasip burasıymış. Çünkü orası da çok pahalıydı. İlk etapta orada başlamak Evet. biraz yorabilirdi bizi. Öyle düşünüyorum. Genelde öyle tavsiye ediyor zaten. Evet. Başlayacaksanız en azından belki Doğu yakasında başlayıp sonra gidin diye. Evet ama mantıklı Virginia- gerçekten. Ama Virginia aslında pahalılık olarak orada yakın California'ya. Oradan öyle oldu. Özellikle son zamanlarda öyle oldu. Yani eskiden zamanlarda. derdik 5 dolar 6 dolara benzin mi olur falan diye. Evet. Burada öyle çıkmaya başladı. Ama diğer yandan da bilmiyorum, ben burayı seviyorum mesela. Yani New Jersey'de, New York'ta yaşadık, Atlanta'da yaşadık. Burası bizim için öyle. Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Bizim yaşadığımız yer Loudoun County diye geçiyor. Evet. Ve burası da yani Amerika'nın en zengin county'si diye geçiyor. Yani Loudoun County, Evet. DOC diye geçiyor orada. Yani biz bunu bilmiyorduk. Biz bunu bilerek gelip burada yaşamadık. Ama şöyle söyleyeyim size. Ben buraları ilk gördüğümde evet çok kaliteli bir yer. İnsan kalitesi yüksek. Gerçekten diğer bölgelere göre Evet. yüksek insan kalitesinin konumlandığı bir yer burası.
sevdik, hoşumuza gitti. Yani etraf güzel, insanlar güzel. Zaten hani temiz bir yer. Tabii yani çocuğunuz da varsa o kuponlarını da düşünüyorsunuz. Tabii. Ona göre de yerleşmeniz gerekiyor. Ama ya Amerika'da birçok şeyi değerlendirip ona göre hayatınızı şekillendirip kurmanız gerekiyor. Sistemi öğrenmeniz gerekiyor, dilini öğrenmeniz gerekiyor. Birçok şeyi aslında bir araya getirip öyle yaşamanız lazım. Yoksa bir yerden Öyle. kaçak verdiğinizde toplaması çok zor oluyor burada. İklimine bakıyorsunuz Evet. belki her şey size uygun mu? İklimi de uygun. 4 mevsim yaşıyor burada. Evet. Hani biz İzmir'de tabii daha çok yazı yaşıyoruz. Yani yukarısı hep açık. Burayı İstanbul'a benzetiyorlar biraz da. Yazı galiba öyle. Biz burada yani ben gördüm de eşim kışı çok görmedi. Ben Diyarbakır'da olduğum için yani belli bir süre orada yaşadım. Biliyorum yani kışın ne olduğunu. Ama tabii bizim orada da kuruydu yani hava. İzmir'de işte daha bir nemli. Soğuğu da çok iyi hissediyorsun orada. Sıcağı da hakaretli Evet. hissediyorsun. Burada da var aslında. Aynı havayı yaşıyorsunuz ama burada mesela aniden bir yağmurun gelmesi falan böyle bir enteresan oluyor. Bir döküyor, bir kendini bir gidiyor. Bazen bir günde birkaç mevsim yaşıyor. Aynen öyle. Gerçekten onu yaşıyorsun. Sonra kamp giriyorsun falan evinin önünde. Hiç yaşamadığın, uzun sürede yaşamadığın şeyleri yaşıyorsun. Değişik oluyor. Tabii ama biz çok alıştık. Yani şimdi artık çocuğumuz da var. Hayatımız ona göre şekillendi. Ve yani yerleştik. Dilini de öğreniyoruz iyi kötü. Yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyoruz. Peki ailenizde gitmeyi sevdiğiniz bir alan mı? Bir park, bahçe olabilir, bir restoran olabilir. Virginia'da olur, DC'de olur, Maryland'da olur fark etmez. Ya biz daha çok ailecek vakit geçireceksek DC'ye gidiyoruz. Georgetown'u çok seviyoruz. Orada bir şehir hayatı var. Özlüyoruz İzmir'den geldiğimiz için. Biraz da su var orada. Onu da görüyoruz iyi kötü. Böyle bir şey yapıyoruz, rahatlıyoruz. Hoşumuza gidiyor, orayı geziyoruz. DC'nin belli başlı başka yerleri var. Güzel, kaliteli yerlerine ilk orada vakit geçirmeye çalışıyoruz. Dolcezza diye bir kafe var DC'de. Oraya gidiyoruz, orayı seviyoruz. O bölgelerde vakit geçiriyoruz. Onun dışında Virginia'da bizim buralarda şeyler var, vineyardlar var. Çok fazla. Çok güzel. Oralara gidiyoruz. Onun dışında işte bazen malllara gidiyoruz. İşte alışveriş merkezlerine, Tysons'a falan. Oralarda vakit geçiriyoruz. Yani arkadaşlarımızla daha çok aslında bir araya da geliyoruz. Beraber toplu burada her şey büyük, large olduğu için Evet. aktiviteler de rahat oluyor. Öyle olunca tabii hep beraber bir araya gidiyoruz. Bizim community'de şey var, havuz var. Tesisimiz gayet güzel. Orada vakit geçiriyoruz yazın. O da güzel tabii ki. Yani burada Evet, bir yerde faydalı oluyor. kulüplerin, havuzları ve testlerin Evet. gerçekten güzel oluyor burada. Bayağı güzel oluyor. O biraz tabii böyle insan hani tatil edilmiş gibi bir hava veriyor. Yani Türkiye'de olsan bir havuza gitmek için bayağı bir hazırlanırsın. Sanki bir yere tatile gidiyormuş gibi Burada aynı olursun. Ama stres burada var. çıkıyorsun yürüyerek burada hemen havuza gelebiliyorsun. Çok iyi Aynen. yani Aynen. güzel bir lüks. Öyle söyleyeyim. Hayatınıza rahatlık katıyor, güzellik katıyor. Kesinlikle. Peki burada etkinliklere göre Türk etkinlikleri yapılıyor mesela. Daha çok eşim gidiyor açık konuşmak gerekirse. Ben Evet. gidemiyorum çünkü ben çok yoğun çalışıyorum. Yani dediğim gibi hani müşteriler bir şeye gönül veriyor. Bir enstrüman onlar için, bir icracı için bir enstrüman yeni bir başlangıç olur her zaman. İsterse 20 tane enstrüman olsun hiç fark etmez. Yeni bir enstrüman siparişi vermişse eğer ve o enstrümanı kendi istediği gibi yaptıracaksa doğru bir yere ulaşmışsa eğer o enstrümana çok fazla enerji veriyor, çok Evet. fazla gönül veriyor. O enerji de bana yansıyor. Olsuz yansıyor. Yansıdığı için de ben de o stresi hissediyorum ve herkesin bir isteği olduğu için. Daha fazla mesela harcıyorsunuz belki onun için. Yani hakkını vermeye çalışıyorum. El emeğini olabildiğince herkese eşit seviyede dağıtmaya çalışıyorum. Evet. Bazılarının enerjisi kötü oluyor. Bazıları çok yüksek oluyor. Bazısının işi çok güzel gidiyor. Akıyor gidiyor. Bazısı gitmiyor. Gitmeyince diyorum ya neden böyle oluyor falan bazen. Bir garip bir stresi oluşuyor. Yani insan hayatı tabii inişli çıkışlı. Çıkış tabii. Kendi özel hayatın oluyor falan derken
benim çok fazla zamanım açıkçası olmuyor. Ama ben daha çok zaman buldukça ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. Gayet güzel. Yani aslında zaten yapmamız gereken de o. Tabii, Ailecek yani- bir yere gidiyorsunuzdur. Çünkü evet, çocuğumuz var 2,5 yaşında. Onu büyütmeye çalışıyoruz. Sağ olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Onunla vakit geçirmek çok güzel oluyor. Yani boş zaman buldukça onunla da eşimle de vakit geçirmeyi daha çok seviyorum açıkçası. Süper. Peki kapatmadan önce kamera özellikle DMV bölgesine gelmek isteyenlere bir mesaj vermek ister misiniz? Ya da burada yaşayanlar da olabilir. Yani buraya gelmek isteyenlere söyleyebileceğim şey gerçekten burası yaşayabileceğiniz Amerika'da bence birçok eyaleti gezdim ben. Amerika'da gerçekten yaşayabileceğiniz kaliteli yerlerden biri. E, yani, hem şehir hayatını DC'ye yakınlığından ötürü hem de Amerikan hayatını var olan düzenle bağlantılı yaşayabileceğiniz çocuğunuzu da güzelce büyütebileceğiniz bir yer. Tavsiye ederim. Gelebilirsiniz. Başka da Sanatseverlere de yani sanat severleri de dediğim gibi hani enstrümanımla ilgilenmek isteyen insanlara kapım açık. Her zaman ulaşabilirler. Elimden geldiğince yardımcı olabilirim. Yani bu enstrüman evet zor bir enstrüman ama inanın enstrüman çalmak zaten zor bir şey. Her enstrümanın kendine göre zorluğu var. Evet. Bizim enstrümanımızda da aslında şöyle bir şey. Başlangıcı kolaydır ama sonrası zorlaşıyor bizim enstrümanımızda. Çünkü bazı şeyler her yerinde böyle dokunduğunda bir şeyler çıkarabilirsin. Böyle müzik kulağın varsa eğer. Evet. Ama sonra işin içine girince biraz zorlaşıyor. Yani hazır hissediyorlarsa, gönül vermişlerse elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım onlara. Deneyimlerimi aktarırım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür Konuk ederim. ettiniz. Evet. Rica ederim. Şeref Teşekkür verdiniz. ederiz. Her zaman ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için kendi programınıza. Sağ olun.